Projenin ilk teması neden başarısız oldu? Tekrar merhaba, ben Mari Sıvaru. Sizi tekrar burada gördüğüme sevindim. İlk temas projesi, Dünya gezegeninin genel nüfusunun, diğer gezegenlerden gelen insan benzeri varlıklarla tam nüfus teması ve iletişimiyle birlikte dünya dışı ifşaya hazır olup olmadığını araştırmak ve federasyona veri sağlamak için Gezegenler Birleşik Federasyonu tarafından desteklenen bir araştırma operasyonuydu. Bazıları 2017'de sona erdiğini iddia etse de, 2008 yılı civarında faaliyete geçti ve 2016 yılında sona erdi. Projeye katılan yıldız ırkları Alpha Tansya Centauri, aynı ırk, Antaryanlar ve dünya yörüngesinde 35.000 kişiyle açık ara en kalabalık olan Taygetanlardı. Projenin prosedürü Taygetan bakış açısına göre oldukça basitti. Binlercesinin insan internetine girerek orada bulabildikleri herkesle ve girebildikleri tüm sosyal medya platformlarıyla etkileşime geçmesinden ibaretti. Ancak projeye katılan yıldız ırklarına mensup tüm insanlar, grubumda bana hala uygulanmakta olan, açıkça konuşamamak ve sadece yazarak iletişim kurmak zorunda olmak gibi aynı kurallara ve kısıtlamalara uymak zorundaydı. Ve katılımcıların, bekleneceği üzere, ana direktife dayalı emirlere uymaları gerekiyordu. Daha fazla ayrıntı için lütfen hızlı referans, ana direktif videoma bakın. Bulması kolay. Bu kuralları uygulamak için federasyon, dünyanın yörüngesindeki yıldız gemilerinden gelen tüm trafiği ve iletişimi insan internetine girmeden önce geçmeye zorlamak için büyük bir internet hizmet sistemi kurdu. Bu sayede geçen tüm bilgiler etkin bir şekilde izlenebiliyor, kontrol edilebiliyor ve sansürlenebiliyordu. Bu sistem günümüzde hala çalışır durumdadır. Taygetanlar söz konusu olduğunda, gönüllüler genellikle ergenlik çağında ya da 20'li yaşların başında genç insanlardı ve muhtemelen kadınlarda iletişime ve genel olarak sosyal konuşmaya olan yatkınlık nedeniyle çoğunlukla kadındı. Toleka sınıfı ağır kruvazörler gibi o zamanlar dünyanın yörüngesinde oldukça fazla sayıda bulunan büyük yıldız gemilerinin içindeki özel bilgisayar ve iletişim güvertelerinde oturuyorlardı. Her gönüllünün etrafını çevreleyen dijital bilgisayar ekranları ve bir Taygetan holografik bilgisayar terminali bulunan U şeklinde özel bir kabini vardı ve buradan doğrudan insan internetine girip kendileriyle konuşmak isteyen herkesle açıkça iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Ve tüm yeni bağlantılarına açıkça dünya dışı varlıklar olduklarını belirtiyor ya da söylüyorlardı. Projenin tüm amacı, federasyon tarafından iddia edildiği gibi açık ve şeffaf olmaktı. Ancak kendi sesinizi kullanmanıza izin vermediklerinde açık ve şeffaf olmak zordur. Anladığım kadarıyla en çok girdikleri yerler, artık yok olan Google+, Facebook, YouTube videolarının altındaki yorumlar bölümü ve yazılı metnin ana iletişim aracı olduğu mevcut tüm platformlarda her yerde açık sohbetlerdi. Açık olmak gerekirse, ben o zamanlar burada değildim. Çok yakın bir zamanda geldim ama muhtemelen en çok tanıdığınız ve ilk temas projesine doğrudan gönüllü olarak katılan Taygetan ekibi üyesi Temmer'den Aneka'ydı. Ancak tüm bu detayları biliyorum çünkü buradaki diğer ekip üyeleriyle bu proje hakkında oldukça kapsamlı bir şekilde konuştum. Gönüllüler ilerledikçe ve iletişim çabaları geliştikçe proje yöneticilerine ve koordinatörlerine ayrıntılı raporlar yazdılar. Ve her hafta sonu bir konsey düzenleyerek, eğer varsa, her birinin bağlantılarıyla ne yönde ilerlemesi gerektiğini tartıştılar. Bunun için de referans olarak haftanın dünya günlerini takip etmeye başladılar. Ana irtibat kaynakları açık sohbet web sayfaları olmaya başladı ve işte sorun burada ortaya çıkmaya başladı. Bu ilk gönüllülerin ve onların yöneticilerinin, bu konuda bir şey yapmak bir yana, tespit bile edemedikleri sorunlar. Bulabildikleri herhangi bir açık sohbet sayfasını kullandılar çünkü bu sayfalara giren herhangi bir insanla iletişim kurmaya başlamak için en verimli yer buydu. Çünkü tam olarak sosyal temas arıyorlardı. En yaygın tepki basit bir inançsızlıktı ve çoğu zaman insanın uzaylı olduğunu iddia eden gönüllülere hakaret etmesi, onlarla dalga geçmesi ya da sohbeti tamamen sonlandırmasıyla sonuçlanıyordu. Ancak büyük ölçekte başka bir şey daha meydana gelmeye başladı.
Gönüllüler, bu insanların bu sohbet sayfalarında bulunmalarının nedeninin flört amaçlı olduğunu ve insanların herhangi bir entelektüel etkileşim, hatta dünya dışı iletişim arzuladıkları gerçeği olmadığını fark etmediler, çünkü çoğu umursamıyor ve dünya dışı varlıklara inanmıyordu. Bu sohbet sayfalarına girenlerin büyük çoğunluğu erkek ve gönüllüler de çoğunlukla genç idealist kadınlar olduğundan, sorun kimsenin yıldız ırkları ile insan ırkları arasındaki kültürel farklılıkları düşünmemesi nedeniyle başladı. İnsan erkekler, insan olmayan kadınlara sarkıntılık etmeye başladılar ve onlar da tam da bu kültürel farklılıklar nedeniyle bu sarkıntılıkları görmezden geldiler. Çünkü bu ilerlemeleri daha kişisel ya da cinsel bir şeyle değil, basit bir dostlukla ilişkilendiriyorlardı. Dolayısıyla kadın gönüllüler, bunun sonuçlarını düşünmeden ve daha da kötüsü, herhangi bir sınır veya sağlıklı sınırlar koymadan bu ilerlemeleri basitçe kabul ettiler, çünkü bunu yapma ihtiyacını görmediler, gerçekte neler olup bittiğine ve insanların onlara neden bu kadar çok ilgi gösterdiğine neredeyse tamamen kör oldular. Öte yandan, insan erkekler, kadın gönüllülerin dünya dışı iddialarını görmezden gelmeye başladılar, onları basit yeni çağ kızları olarak gördüler, umursamadıkları ve kadın onların ilerlemelerine boyun eğdiği sürece affetmeye hazır oldukları yıldız tohumu bilim kurgu fantezisi olarak oynadılar. Başka bir deyişle, erkekler cinsel ilgilerine açık olduğu sürece kızın tam bir kaçık olmasını umursamıyorlardı. Bu, felaketin reçetesiydi. Ve işleri daha da kötüleştiren şey, bu duruma düşen ve neler olup bittiğinin farkına varan bazı kadın gönüllülerin, bu tuzağa düşerek temas kurdukları kişilerle bir tür nevrotik imkansız ilişki kurmasıydı ki bu ilişki en başından beri ve destansı bir şekilde başarısız olmaya mahkumdu. Sırf en başta maruz kaldıkları federasyon kısıtlamaları yüzünden. Erkek gönüllülere gelince, görünüşe göre, durum ve kültürel kombinasyon nevrotik ilişkilerin oluşmasını o kadar desteklemiyordu. Ancak bu türden en az 2 vakadan haberdarım. Ancak bu sorunun bu yönü hakkında daha fazla veriye sahip değilim. İlk temas projesinin yürütülme biçimi baştan hatalıydı ve bu projenin vardığı sonuçlar da temelde insanların genel olarak ve nüfusun büyük bir kısmı olarak yıldız ırklarıyla, hatta insan görünümlü olanlarla bile temasa hazır olmadıklarını söylüyordu. Her şeyden önce, açık sohbet yerleri akıllıca bir sohbet aramak için gidilebilecek en kötü yerlerdir. Oradaki insanlar sadece tek bir şeye odaklanmıştır, flört etmek. Ve flört için bile, hemen hemen hepinizin bildiği gibi, bu yerler gelişmiş etik ve maneviyata sahip birini bulmaya elverişli değildir. Oradaki insanların amaçlarının, frekanslarının ve titreşimlerinin gönüllülerle hiçbir ilgisi olmadığından, bu yerler temelde tam bir zaman kaybıdır. İlk temas projesi gönüllülerini bu sohbet yerlerine göndermek, onları insanlığın entelektüel seviyesini ve ruhani farkındalıklarını değerlendirmek için düşük seviyeli bir bara ya da meyhaneye göndermekle kıyaslanabilir. Orada insanlığın en iyi örneklerini bulamayacaklardır. İnsanlığın en gelişmiş üyeleri zamanlarını bu tür yerlerde boşa harcamazlar, zira zamanlarını değerlendirecek çok daha iyi şeyleri olduğu açıktır. Bu aynı zamanda gelişmiş insanların, tüm entelektüel faaliyetler gibi sevdikleri şeyleri takdir etmeleri için genel nüfus kitlesini zorlamanın bir anlamı olmadığını da bilecekleri anlamına gelir. Başkalarını ilerlemeye ve hem fiziksel hem de zihinsel tüm bağımlılıklarını terk etmeye zorlayamayacaklarını bilirler. İnsanlığın ve kültürün en ileri örneklerinin kitlesi sessizdir, bulunması zordur ve kitaplarına ve kişisel baloncuklarına çok düşkündür. Ancak bu onların daha az önemli ve etkili oldukları anlamına gelmez. İlk temas projesi 2016 veya 2017'de, çoğunlukla her iki taraf içinde yarattığı tüm sorunlar ve sosyal sürtüşmeler nedeniyle sona erdi. Ancak ne yazık ki, bu deneye dahil olan ırklar ve daha sonra federasyon, yalnızca bu projenin çok şüpheli sonuçlarına dayanarak, insanlığın genelinin doğrudan temasa hazır olmadığına karar verdi. Veriler en başından beri hatalıydı. Sadece yıldız ırklarının kendi cehaletlerine dayanarak doğru insanları doğru yerlerde aramadılar. Dünya yörüngesine geldiler ve insanlarla saçma bir şekilde açık açık konuşmaya başladılar ve daha iyisini bilebilecek insanlardan hiçbir tavsiye almadılar. Örneğin, tam yıldızlara daha akıllıca rehberlik etmek için gerekli bilgi ve deneyime sahip olacaklarından,
iniş basamağı deneyimi olan tüm yıldız insanlarından yardım istemeliydiler. Her zaman söylenecek daha çok şey olmasına rağmen, bugünlük burada bırakmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir dahaki sefere burada görüşmeyi temenni ederim. Sevgilerimle. Mari Sıvaru.